Fethullahçı terör örgütü, 17 ila 25 Aralık yargı darbe girişiminde montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonlarıyla Türkiye'yi hedef aldı. Gazete manşetlerinden sosyal medya kampanyalarına, gizli tanık ifadelerinden uydurma dekontlara kadar her yolu deneyen Fethullahçı terör örgütünün kirli planı, devletin kararlı duruşu ve milletin sağduyusuyla bozuldu. O süreçte kullanılan montaj ve manipülasyon teknikleri ise tarihe karanlık bir leke olarak geçti. İşte 17 ila 25 Aralık kumpası ve Fethullahçı terör örgütünün kirli tuzakları. ...17 ila 25 Aralık, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen Fethullahçı terör örgütünün, devleti ele geçirme planının en sinsi hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonları ile başlatılan karanlık kumpas, yargı ve emniyet içindeki örgüt üyeleri tarafından adım adım hayata geçirildi. MİT kumpasında başarısız olan Fethullahçı terör örgütü, bu kez 17 ila 25 Aralık'ta düğmeye bastı. Teknolojik manipülasyonlarla hazırlanan ses kayıtları, yolsuzluk delili adı altında servis edilirken, sahte belgelerle oluşturulan dosyalar yargı eliyle devreye sokuldu. Oğlum ne istiyorlar senden? Valla 6.30'da geldiler. Celal Kara diye bir savcı arama kararı çıkarmış. Örgüt kurmak, işte rüşvet almak, devlet evrağında sahtecilik gibi bir suçlamayla geldiler. Devlet evrağında mı? Yani işte evrakta sahtecilik, örgüt kurmak, suç işlemek örgütüyle, işte rüşvet almak ve saçma sapan şeylerle geldiler. 6.30'dan beri evi arıyorlar. Hangi evi arıyorlar? Ritz-Carlton'daki. Ne var onun senin evinde? Hiçbir şey yok baba. Para ne var? Yani kendi param 3-5 kuruş kalan param var zaten. O da zaten biliyorsun. Kaç lira? 1 trilyon civarı param var. Evet. Tamam oğlum, tamam. El koydular mı? Yok, daha arama yapıyorlar şu anda. Tamam, başka bir şey yok değil mi oğlum? Yok, başka hiçbir şey yok baba. Tamam. Senin şimdi oğlum bu anladığım kadarıyla zerre yapılan bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben danışmanlık ilişkim var. Gayri resmi danışmanlık ilişkim. Resmi onu yapmadım ben, babamın şeyi olmasın diye. Benim para alışverişim bu. Artı benim alacaklı olduğum dayımın oğlu akrabam bunların yanında çalışıyor. Onun bana borcu var. Senetlerimiz de var. Onun şeyini yapıyorum ben, ondan tahsilatını yapıyorum. Tamam, o kadar. O kadar. Tamam babacığım. Bu Hüseyin Sipahi falan size geldi mi oğlum? Yok, gelmedi baba. Tamam, Hüseyin Sipahi'yle bir ilgin yok, tamam. Ve Zerab'ın da evini arıyorlarmış. Demek ki herhalde başkalarıyla da ilgilendiriyorlar. Tamam. Tamam oğlum, senin söyleyeceğin oğlum işte. Benim gayri resmi danışmanlık ilişkim var ben. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Artı şu, o para benim Rüşanlı'nın yanında çalışıyor. Benim Rüşanlı'nın alacağım var. Bunun yanında çalıştığı için rica ettik. Tamam. Ondan alıyor bu parayı, bize veriyor. Tamam. Şeylerimiz de var. Senetlerimiz de var. Tamam. Değil mi? Senetlerim de var şeyde. Tamam. Ofisinizi niye arıyorlar? Bilmiyorum. Ofiste arama var mı bilmiyorum. Evet, Şafakların ofisini de arıyorlarmış. Orada bir şeyin var mı? Yok. Hiç günden falan koyduğun bir şey var mı? Yok. Hayır, hiçbir şey yok. Tamam. Yani ofisinde bir şeyin var mı onun başında? Hayır, hiçbir şeyim yok baba. Tamam, bir şey yok. Mesele yapalım. Tamam. Tamam, ben gideceğim arkadaşlarla şubeye. Ha? Şubeye gideceğim arkadaşlarla. Senin gözaltı mı yaptılar? İş yerine gideceğiz beraber. Tamam, peki oğlum. 17 ila 25 Aralık operasyonlarının temelleri, 2012 yılında Fethullahçı terör örgütü tarafından atıldı. Örgüt, hükümete yönelik ilk büyük hamlesini 7 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan plan, MİT kumpası olarak tarihe geçti. Fethullahçı terör örgütünün yargı içindeki unsurları, aynı dönem Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT, müsteşarı olan Hakan Fidan başta olmak üzere 5 MİT yetkilisini, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağırdı. Örgütün amacı, MİT'i ve hükümeti hedef alarak devleti zayıflatmaktı. Fethullahçı terör örgütünün planına göre, Erdoğan'ın önemli bir ameliyat için hastaneye girmesi bekleniyordu. Örgüt üyeleri, operasyonu bu boşlukta hayata geçirmeye amaçladı. Ancak ameliyatın gecikmesi, örgütün tüm planını altüst etti. Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgilendirildiğinde, Hakan Fidan'a ifade vermeye gitmemesi talimatını vererek kumpası bozdu.
MİT kumpasında amacına ulaşamayan Fethullahçı terör örgütü, bu kez 17 ila 25 Aralık operasyonlarıyla hükümeti hedef aldı. Örgüt, operasyonların altyapısını oluşturmak için kamuoyunu önceden hazırlama stratejisi izledi ve montaj kasetleri devreye soktu. Evet bu. Sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrak, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, Muammer'in oğlu falan. Şimdi bunları falan şu anda köylerinde arama öğretmiyor, onları şey yapmışlar. Bu bir daha söylesene babacığım. Diyorum ki, bu Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in Evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, Evet. bunların yanında Ali Ağoğlu, Reza Zerrak gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle şu anda evlerinde arama yapıyorlar falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi diyorum ki senin elinde ne var ne yok, sen bunları çıkar. Bende Tamam mı? ne? Bende ne olabilir o senin para var kasada? Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam. Bir de abimle konuş. Evet. Onda aynı bir şey yok. Oralar onu şey yapın. Bir yerde amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde istersin. Eniştenle konuş. O da Ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? ya belirleyen yerler oralara şey yapmıştı ben de. Evet. Beyazda da var. Onu söylüyorum işte. Ben şimdi yarın Tamam. amcam da Tamam. Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Burak abime hemen Burak abime de şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söylüyor? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir düşün aranızda enişten falan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir şey yap. İrtibat kuralım şeye kadar saat 10'a kadar. Ben çünkü Konya'ya gideceğim. Tamam. 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 Hadi. Tamam. İrtibat kuralım. Tamam. Operasyonların ilk adımı, teknolojik manipülasyonlarla hazırlanmış ses kayıtları üzerinden kamuoyunda algı oluşturmak oldu. Farklı zamanlarda kaydedilen konuşmalar birleştirilerek sahte diyaloglar oluşturuldu. Montaj kasetler, örgütün kontrolündeki medya organları ve sosyal medya platformlarında yolsuzluk delili olarak sunuldu. 17 Aralık sabahı düğmeye basan Fethullahçı terör örgütü, hükümete yönelik hazırlanan sahte belgelerle dolu dosyaları yargı eliyle devreye soktu. Bankacılık işlemlerine ait resmi dekontlar üzerinde oynama yapılarak, gerçekte olmayan para transferleri kurgulandı. Taşınmaz mülkler üzerinde yapılan düzenlemelerle, belgeler, kanıt gibi gösterilmeye çalışıldı. Örgüt üyeleri, gizli tanık kimliği kullanarak uydurma beyanlarda bulundu. Söz konusu ifadeler, aynı zamanda operasyonların meşruiyetini sağlamak için soruşturma dosyalarına eklendi. Fethullahçı terör örgütü, operasyonların etkisini artırmak için sosyal medya üzerinden geniş kapsamlı bir manipülasyon yürüttü. Örgüt, dijital platformları bir silah olarak kullanarak kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulundu. Özellikle sosyal medya, sahte belgelerin ve montaj kasetlerin hızlı bir şekilde yayılması için kritik bir araç haline geldi. Twitter, Facebook ve YouTube gibi platformlar üzerinden sistematik bir algı operasyonu başlatıldı. Örgüt, sosyal medyada organize bir şekilde hareket ederek bot hesapları devreye soktu. Binlerce sahte kullanıcı hesabı oluşturuldu ve bu hesaplar, aynı anda belirli etiketler üzerinden paylaşımlar yaparak gündemi manipüle etti. Gerçekte ise gündemi domine eden hesapların büyük bir bölümünün sahte veya otomatik yazılımlar tarafından yönetilen bot hesapları olduğu daha sonra yapılan analizlerle tespit edildi. Örgüt, kamuoyunu manipüle etmek için kontrolündeki medya organlarını da devreye soktu.
Operasyonları, büyük yolsuzluk operasyonu olarak lanse eden gazeteler ve televizyon kanalları, manşetleri ve haber bültenlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanarak geniş bir algı operasyonu yürüttü. Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün gibi medya organları, operasyonları temiz eller hareketi olarak sunarken, hayali suçlamaları gündemin merkezine taşıdı. Örgüte yakın haber kanalları, operasyon sürecini dakika dakika yayınlayarak gözaltı görüntülerini sürekli ekranlara taşıdı. O dönemde Fox TV ana haber sunucusu olan Fatih Portakal, operasyonların meşruiyetini sorgulamadan, örgüt kaynaklı iddiaları sık sık haberlerinde ele aldı. Fethullahçı terör örgütünün algı operasyonlarını destekler şekilde, hükümete yönelik hesap verme çağrıları yaptı. Halk gerçekleri öğrenmeli ifadeleriyle 17 ila 25 Aralık kumpasının meşrulaşmasına zemin hazırladı. O dönem Fox Haber Müdürü olan ve Zaman Gazetesi'nden transfer edilen Ercan Gün, canlı yayında yaptığı sahte veri dolu yayınla algı operasyonu gerçekleştirerek milyonları yanılttı. Cumhuriyet Gazetesi'nin başında bulunan ve örgüt desteğiyle göreve geldiği belirtilen Can Dündar ise operasyonları hükümete karşı bir fırsat olarak gördü ve açıkça destek verdi. Dündar'ın sosyal medya paylaşımlarında ve köşe yazılarında, örgütün operasyonlarını savunur nitelikte ifadeler yer aldı. Yalan manşetler sebebiyle hakkında davalar açılan Can Dündar daha sonra yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Fakat süreç ilerledikçe kumpasın şifreleri çözülmeye başlandı. Montaj kayıtların, yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçek dışı olduğu kanıtlandı. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Kardeşlerim, istedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler. İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler. Buradan, Konya'dan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Sahte belgelerin, resmi kurumların incelemelerinde düzmece olduğu ortaya çıktı. Operasyonların bir yargı darbesi girişimi olduğunu fark eden Türk milleti, hükümete desteğini yineledi. Devletin dirayetli tutumu ve milletin sağduyulu yaklaşımı sayesinde örgütün yargı darbesi girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 17 ila 25 Aralık operasyonları, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü de ortaya çıkardı. Örgütün montaj kasetlerle ve manipüle edilmiş delillerle kurduğu tuzak, Türkiye'nin kararlı mücadelesiyle bozulmuş oldu. O dönem çalışan bazı gazeteciler, 17 ila 25 Aralık sürecinin Türkiye ve basın tarihi açısından kritik bir dönemeç olduğunu dile getiriyor. Terör örgütünün kumpaslarını deşifre ederken büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirten gazeteciler, sahadan gelen bilgileri titizlikle değerlendirerek kamuoyunu doğru bilgilendirmeye odaklandıklarını ifade ediyor. Tanıklıkları, karanlık planları aydınlatma konusundaki azim ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte gazetecilerin gözünden 17 ila 25 Aralık operasyonları. Mahmut Övür. Karşımızda gözü dönmüş bir Gülen vardı ve açık olmayan bir üslupla dönemin Başbakanı Erdoğan'ı eleştiriyordu. Basınla yazılmamak koşuluyla yani off the record yapılan o görüşme herhalde mesaj iletmek amaçlıydı ki ben kendi adıma o mesajı, seçilmiş siyasi iradeye hemen ilettim. Cemaat sert bir savaşa hazırlanıyor. Bana göre o savaşın ilk örneği Gezi kalkışmasıydı ve sonradan cemaatin katkısıyla büyütüldüğü de anlaşıldı. Sonra olan her şeye şüpheli baktım. Bu yüzden 17 Aralık'taki yolsuzluk soslu operasyonun bir darbe girişimi olduğundan şüphe duymadım ve daha ertesi günde sabahtaki yazımda, bu bürokrasinin siyasete, topluma darbesidir, diye yazdım. Başbakan Erdoğan'ın, yalnız kalsam da vazgeçmeyeceğim, dediği, Sabah grubunun da sivil siyasete sahip çıkarak yürüttüğü bu kararlı mücadele, o güne kadar, cemaat olarak bilinen bu kirli yapının aslında, dindar, kılıklı bir gladyo yapılanması olduğunu açıkça ortaya koydu. 17 ila 25 Aralık yargı darbesine karşı verilen mücadele, Türkiye'nin sivilleşmesinde, demokrasiye sahip çıkılmasında ve yolsuzluk soslu darbe tuzaklarına düşürmemesinde bir ilk eşikti ve tarihi bir dönüm noktasıydı. Ferhat Ünlü. 17 ila 25 Aralık 2013 operasyonu, Fethullahçı terör örgütünün AK Parti iktidarına yönelik, ekonomi temelli bir yargı darbesi girişimiydi.
Hedef, hükümeti alaşağı ederek devleti ele geçirmekti. Operasyonun temelleri, Mart 2013'ten itibaren izleme, dinleme ve takiplerle atıldı. Ancak örgütçü savcılar, operasyonu UYAP sistemine kaydetmeden, yargı bürokrasisindeki amirlerinden gizli bir şekilde yürüttü. 2013 yaz aylarında, örgütün insan kaynağı olan dershanelerin kapatılması gündeme geldi. Hükümet, bu kararı alarak örgütün elinde ne tür operasyon araçları ve silahlar olduğunu test etmeyi amaçladı. Daha önce, 7 Şubat 2012 MİT krizi, örgütün neler yapabileceğine dair devletin ilk önemli uyarısı olmuştu. Ancak o dönemde milletin geniş bir kesimi bu yapının gerçek yüzünü henüz tanımamıştı. Bu süreçte 3 merhale dikkat çeker. 7 Şubat 2012 MİT krizi, örgütün bir terör örgütü olarak devlet tarafından ilk kez net bir şekilde anlaşılmasını sağladı. Bu olay, bilenler için bir teyit niteliğindeydi. 17 ila 25 Aralık 2013, örgütün gerçek yüzünü görenlerin sayısını artırdı. Ancak bu hala geniş kesimler için yeterli değildi. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, milletin büyük çoğunluğu için örgütün gerçek yüzünün tamamen anlaşılmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu 3 büyük sınavdan galip çıktı. Eğer bu mücadelelerden biri bile kaybedilseydi, bugün var olan Türkiye'den söz etmek mümkün olmazdı. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletimize saygılar sunuyorum. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Kardeşlerim, istedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler. İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler. Buradan, Konya'dan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir.